Şu su petrolden daha ucuz. Yani burada bir şişe su almak yerine 5 litre benzin alabilirsiniz. Sen nasıl girdin bu ülkeye dedim. Girilmiyormuş buraya yani turist de gelmiyormuş. Konya'nın yarısından bile küçük bu ülkede yaklaşık olarak 5 milyon kişi yaşıyor. Real gold. Is it the price? It's almost like 1.6 million dollars, right? Kaç yıl oldu geleli? 10 senedir ben buradayım. Mutlu musun burada? Mutluyuz. Düşünsene 3 Kuveyt dinarı yaklaşık 9.75 dolar yapıyor ya. Bu ülkede şu ana kadar ben neredeyse hiç turist görmedim. Lüksün, ihtişamın son noktası bölgesi işte. Burası bir alışveriş merkezi ve aslında şu an biz çölün ortasındayız. Dünyanın kaç ülkesinde bunu görebilirsiniz? Bak göstereceğim. Yani bir alışveriş merkezinde bu kadar şaşıracağımı ben de hiç tahmin etmezdim. Evet, bu bir yürüyen merdiven ve düz değil. Yandan gidiyor şöyle, şu şekilde. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Çıkıyorum bakalım. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Kuveyt gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Kuveyt ayağına hoş geldiniz. Şu anda ülkenin en büyük kenti. Çünkü başka büyük kent yok. Kuveyt'teyim. Bu ülkenin ismi de Kuveyt, en büyük şehri, merkezi de Kuveyt. Başka küçük yerleri de var ama şu an en büyük yerinden sizlere sesleniyorum. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sizlere dünyanın en büyük petrol ülkelerinden bir tanesi olan Kuveyt'e nasıl geldiğimi önceki bölümlerde en ince ayrıntısına kadar anlatmıştım. Şimdi demiştim ki hatta bir sonraki bölümde size eksik kalan parçaları anlatıp ülkeyi biraz daha anlayıp okudukça, izledikçe sizlere son bölümde bütün böyle puzzle'ın eksik kalan parçalarını bütünleştirmek istiyorum demiştim. Şu anda da ülkenin en büyük parklarından bir tanesinde videoma başlıyorum. Bugün akşama kadar size hem bu ülkenin yaşam standartları anlamındaki diğer farklı yüzünü, hem tarih kısmını, hem devasa merkezlerini, hem de en son genel bir özetini yapacağım. O yüzden bugün bu bölümü izledikten sonra muhtemelen Kuveyt'e dair birçok şeyi biliyor olacaksınız her ülkede yaptığım gibi. Ve muhtemelen Türkçe içerik anlamında en zengin videolardan bir tanesini izlemeniz için elimden geleni yapacağım. Özellikle yaşamak için insanların geldiği bir ülke olan Kuveyt, çalışmak için gelinen bir yer. Sosyal bir devlet, evet, ama şeriatla kısmen de olsa yönetilen bir yer. Bununla beraber 5 milyonluk ülke dünya petrol rezervinin %6-7'sine hakim. Bu kadar zenginliğinin temeli tamamen petrolden gelmesi. Ama aynı zamanda ülke nüfusunun %80'inden fazlası göçmen. Yani nereye baksanız Bangladeşli, Filipinli, Hintli, hatta birçok özellikle finans merkezinde Avrupalı görüyorsunuz. Yani bu ülkede şu ana kadar ben neredeyse hiç turist görmedim. Çünkü buraya kimse turizm için gelmiyor. Zaten ülke kendini de böyle bir şeye hazırlamış değil. Böyle bir dertleri yok. Adamların tamamen sistemleri Suudi Arabistan'dan sonra en katı ikinci ülke diyebiliyorum Körfez ülkeleri içerisinde. Bu yaşam standartlarını devam ettirip petrolden gelen zenginliğini de finansla başka sektörlerde devam ettirip ülkenin refahını katlamak. Ama genelde hep böyle başlar. Sonra bir şekilde bu ülkeler turizme evrilir. Dubai en büyük örnektir. O yüzden hanımlar beyler, sizlere çok güzel bir bölüm hazırlayacağım inşallah. Heyecanlıyım. Bugün akşama kadar gezeceğiz ama sizlerden bir küçük ricam var. Özellikle televizyonda izliyorsanız beni, telefondan ya da tabletten bir videoyu durdurun, bir beğenin, bir güzel yorumlarınızı, dünya turumla ilgili fikirlerinizi, bu ülkeye dair önerilerinizi ya da bildiklerinizi lütfen yorumlara yazıp videoyu da beğenirseniz sevinirim. Sizler için küçücük bu detay bizim bu işi yapıp sürdürülebilir bir şekilde gezebilmemiz için çok daha kıymetli bir aslında incelik olur. O yüzden sizlerden böyle bir ricam olsun video başında. Başka da istemeyeceğim, merak etmeyin. Her yerde yaptığım gibi çünkü zaten bu şekilde videolarımın girişimi yapıyorum. O yüzden enerjimiz tamamsa, günün artık beni hangi saatinde izliyorsanız, çaylar, çekirdekler hazırsa bir akşam saatindeyse keyfini çıkarın. Kahvaltıdaysa bir pazar sabahı afiyet olsun. Sizleri şu anda dünyanın en zengin minicik ülkelerinden bir tanesini gezdirmeye başlayacağım. Sizlere iyi seyirler, bana da harika bir Kuveyt gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Evet, bugün böyle birazcık parktan başlamak istedim. Normalde insanların bir gün bile katlanamadığı Kuveyt'te bu benim 4. günüm. Burayı ben sevdiğim için değil, kafa dinlemeye geldim, güvenlik için geldim ve buradan sonra başka bir ülkeye gideceğim için vizemi bekliyorum.
O yüzden gelmişken hem kafa dinledim, hem dinlendim, hem de sizlere böyle içerik hazırlarken dersime çalıştım. Buranın ismi Al Şehadet Parkı. Kentin ortasına yapılmış devasa bir park. Tamamen yapay ve aslında şu an biz çölün ortasındayız. 200 bin metrekarelik bir alana kurulmuş burası ve aslında şehit parkı anlamına geliyor. 91'de Irak burayı işgal ettiğinde savaşlar için hayatını kaybetmiş insanlar adına yapılmış bir park burası. Şimdi bu savaşı ve etkilerini ilerleyen süreçlerde size videonun anlatıp aktaracağım. Dersime çalıştım ama bunun izlerini hala buradaki birçok yapıda görüyorsunuz. Yani şehitlerine ve ecdatlarına çok bağlılar. Zaten ülkeyi de 300 yıldır aynı aile yönetiyor. O yüzden Kuveyt halkı için de çok önemli bir aslında park burası. Birazcık size parktan böyle video çekerek videoma başlamak istedim. Çünkü çok huzurlu. Artık bina ve gökdelen görmek istemiyorsun belli bir yerden sonra. Çünkü burada doğa yok. Yani tek doğaları çöl. İşte burası da o finans merkezleri. Benim otelim de buradaydı. Hatta önceki bölümleri size buradan yapmıştım. Bir dünya, bakın yeni gökdelenler yapıyorlar. Şu en yüksek binalarından bir tanesi. Şurada bir tane radyo kuleleri var ama çok bir olayı yokmuş. Tamamen radyo kulesinin görseli olarak kullanıyorlarmış. Gitmeseniz de olur yazıyor birçok yerde ki binaya gidip göstermek istemiyorum size. Şu hurmaya mı bademe mi benzeyen bina da ikonik binalarından bir tanesi. Şu da geçenlerde çıkamadığım binaları. Burası da işte aslında merkez noktalarından biriydi. Burada inanılmaz bir para dönüyor. Sokakta yürürken etrafınızda gördüğünüz 10 kişiden 4'ü expat. Muhtemelen tiplerinden anlıyorsunuz. Fransızını gördüm, Almanını gördüm, İspanyolunu gördüm. Buradaki işte özellikle İslami bankacılık fonlarının yönetildiği nokta burası. Çünkü burada faiz mantığı bizdeki gibi, batıdaki gibi yok. O yüzden daha çok İslami bankacılıkla para kazanıyorlar. Yani o fonlarla, paralarla ticaret yapıp emtialar alıp satıp bir şekilde paraya para katıyorlar. Yani zenginin malı zürdün çenesini yoruyor teknik olarak. Bakar mısınız yürüdüğüm yerin güzelliğine? Kim derdi biz şu anda bir çölün ortasındayız. Ama resmen orman gibi. Beğendim burayı. Ya bir de bak videonun başında size söyleyeyim. Bana kızıyorsunuz Deniz niye kendini çekiyorsun diye. Yasak yasak. Yasak. Polisle uğraşmak istemiyorum. Bu körfez ülkelerinin çoğunda insanların yüzünü çekemezsiniz. Çektiğinizde sizi şikayet ederse dert, başınıza bela alırsınız. O yüzden böyle çekmek zorundayım ki insanları siz arka planda görmüyorsunuz. Bazen ben şöyle şurayı çekiyorum, yüzlerini kapatıyorlar, şöyle geçiyorlar. Ve bununla uğraşmak istemiyorum buralarda. Zaten kanunlar çok ağır. Suudi Arabistan'dan sonra ikinci en sert ülke. Bir de bununla uğraşırsam artık bana hapishanede donatlet getirirsiniz. Ama psikolojim çok iyi. Bugün çok güzel bir gün olacak. Hadi iyi seyirler. Şimdi burası onların central yani merkez parkı gibi düşünebilirsiniz. Şu demirler ne biliyor musunuz? Buradan su fışkırtıyorlar. Yaz aylarında böyle serin serin şurada yürüyüş ya da koşu yapabiliyorsunuz. Bunu düşünmüşler çünkü o kadar bunaltıcı sıcak oluyor ki insanlar bunalmasın, rahat rahat parkın keyfini çıkarsın diye böyle bir bu coğrafyanın şartlarına göre önlem almaya çalışmışlar. Güzel, parkın içinde dolaşmak keyifli. Böyle hiç bir çöl ülkesinde olduğunuzu hissettirmeden güzel bir yer kurmuşlar. Helal olsun. Ve yeşili de korumuşlar yani. Ölmemiş bu sıcağa rağmen bunlar. Böyle şimdi buradan biraz dolaşırım, dinlenirim. Bir günün başlangıcını yaparız. Artık deniz görme zamanı geldi. Bir sizlere plajlar bölgesinde göstermek istiyorum Kuveyt'in. Merdan Azerbaycan'dan beni takip ediyormuş. Az önce parktan çıktık. Arkamdan biri geldi. Eyvah dedim. Sivil polis mi geldi? Beni takip ediyormuş, burada yaşıyormuş, İngilizce öğretmeniymiş. Şimdi arabasını aldı. Birlikte buradaki meşhur Kuveyt kulelerine doğru gidiyoruz. Biraz trafik var. Dedik ki buradaki herkesin 4-5 arabası var. Herkesin 4-5 arabası var. Çünkü onların imkanı var bu arabaları almağa. Zenginler mi sence gördüğün kadarıyla? Məncə yetərin qədər zəngindirlər. Çünki dövlət onlara neftin pulunu dövlət vətəndaşlarla paylaşır, bəli. Yəni eşit şəkildə paylaşmağa çalışır. Neft, petrollü değil mi? Bəli, bəli. Petrolü paylaşıyor. Bəli, petroldan gələn paranı insanlarla bir şəkildə paylaşır. İnsanların genel
refahına təsir edir. Bəli. Peki sen mutlu musun burada yaşamaktan? Mən ilk gəldiyimdə çox düşünürdüm ki, burada mən çox qalmaram yəqin ki. Zamanla gördüm ki, buranın o rahatlığı, güvənliyi, rahatlığı, İngiliscəsində o peace dediyimiz o Huzur. Hə, o huzuru səni bağlayır. Yəni məni bura bağladı açığı. Allah Allah. Yəni mən düşünmürdüm ki, burada bu qədər müddət qalaram, amma Sen 2 ay diye geldin, 7 yıldır burada mısın? 2 il yıl. düşünürdüm ki, 2 il yəqin ki, mən burada qalaram ən çox. Peki mesela burada şey diyorlar ya, petrol, işte gaz ya da ne bileyim elektrik, su, halka bedava. Bedava mı? Böyle şeyler. Qaz yox, elektrik və su bəli. Bedava. Amma bəli. Allah Allah. Qaz isə qazı alırlar bunlar tüp şəklində, tüplər şəklində, balaca balonlar şəklində. Bizdeki gibi. Bəli, alırlar və genel olaraq bəli. Sana o zaman mutluluklar kuvvetli. Teşekkür ederim. Sen abi burada görmeyi çok hoş oldu. Eyvallah. Şimdi bir dostumla oturmuştum coffee shop'ta. Gördüm seni dedim. Ya geç okşattım ya ben. Tabii. Abiye okşattım. Sonra ideal dedi ki ben hara gedirsən? Dedim yok gidip soruşacağım. Bu suyu şirin geldi bana. Dedi bizde söz var diyor suyu şirin geldi. Yani ki bir yerlerden hatırlıyorum ben bu adamı. Ya sen şu suyun şirin geldi abi. Eyvallah. Dedim ki ben bu adamı bir Gedim görüm soruşum görüm kim diye. Sen hatta Zannimde yanılmadım yani. sen hatta şeyde şaşırdın ya, ilk benimle tanıştığında, görüştüğünde. Sen nasıl girdin bu ülkeye dedin. Yani orası da var. Çünkü girilmiyormuş buraya, yani turist de gelmiyormuş. Bəli. Turistlərə suna biləcəkləri çox bir seçenekler de yoktu. O yüzden hiç ben turist görmüyorum. Çok ilginçti Bəli, ya. Hiç bəli, böyle bəli. beklemiyordum burayı. Bəli. Ona Yani- görə ancaq iş üçün gəlmək olar. Bir də insanlar ailə üzvlərini bura gətirə bilirlər. Ailə üzvlərini. Öyle geleyim de kafama göre Kuveyt'i gezeyim diye bir Bəli, şey yok. elə bir şey yox. Elə bir şey yox. İndi sən bura gəldiyin üçün ya ola bilər ki, qaydalarda son dövrlər dəyişiklik olub, ya Türkiyəyə özəl bir şey ola bilər. Amma turistik buraya gəlmək, getmək son dövrlərə qədər mümkünsüz idi. Yəni hətta mənim dostlarımdan biri indi bəlkə də o videoya baxacaq. Bura yoldaşını gətirə bilmədiyi üçün, həyat yoldaşını bura gətirə bilmədi, eşini. Eşini. Eşini buraya gətirə bilmədiyi üçün qala bilmədi burada adam. Hadi ya. Ölkəni tərk etdi. Yəni o dərəcədə zor idi. Çünki eşi buraya sadəcə onunla bərabər yaşamaq üçün gələcəkdi. Bir iş anlamında gəlməyəcəkdi. O yüzden buraya O gelmek yüzden zor. o yüzden gelməyinə izin vermədi adamlar. Gələcəksə ya. gəlsin, bir işin qulpundan tutsun Azərbaycan. Kafasına göre gelemez Kafasına görə gələməz abi. Amma indi sən gəldiyinə görə demək ki, kafasına görə gələ bilər. Ha, değişmiş belki de. Değişmiş ola bilər qaydalar, bəli. Hayırlısı olsun. Kuveyt'te böyle tanışmış olduk. Evet. Şimdi kulelere doğru. Hər kəsə salamlar, sevgiler. Azerbaycan'a, kardeş ülkeye selam olsun. Eşq olsun abi, xoş oldu səni təkrar Hoş oldu. görmək. Eyvallah. Sən bundan sonra da hara gedəsənsə də yolun açıq olsun, Eyvallah. uğurlar sənə. Eyvallah, eksik olma. İnşallah dünyanın başqa nöqtələrində yenə görüşərik. İnşallah. Şöyle bir trafiğe girdik, gidiyoruz. Konya'nın yarısından bile küçük bu ülkede yaklaşık olarak 5 milyon kişi yaşıyor. Arkamda gördüğünüz Kuveyt kuleleri ise 1970'lerin sonunda yapılmış. Aslında ilk yapım amacı da bir su deposu olarak inşa edilmesiymiş. Körfez'in en zengin ülkelerinden bir tanesi olan bu kuleleri Körfez Savaşı'nda Irak bombalamış. Irak da yalnız çok ilginç, düşünsene, İran'a saldırıyor, istediğini alamıyor, yetmiyor Saddam'a. Sonra buralara geliyor, Amerika bunları çıkartıyor İngilizlerle beraber. Sonra bir anda Saddam kendi sonunu getiriyor. Körfez Savaşı bittikten sonra, yani 91'den itibaren ülke ayağa kalkmaya başlıyor. Ve arkamdaki kuleleri inşa edip günümüzde hem restoran hem gözetleme noktası hem de hala bir parçasını bildiğim kadarıyla su kulesi olarak kullanıyorlar. Şimdi işte tam bu en turistik noktasına geldiğimde dedim şöyle uzaktan bir bakayım şehir nasıl görünüyor. Hem bir gündüzüne hem de akşamüstü oluyor ya yavaştan, gecesini size göstereyim dedim. Şu iskeleye geldim. Şöyle sağ taraftaki ayrı yapılan bir kenti görüyorsunuz. Orayı da anlatacağım birazdan. Ama size günlerdir gösterdiğim merkez noktası şu en yüksek binasının olduğu yerde. Bakın şurası havalimanıydı. Şuran merkez kısmıydı Kuveyt şehrinin. Şurası da Salmiya dedikleri, şu şekilde yazılan Salmiya bölgesi de
Şu karşısı yeni yapılıyor hatta oralar. Oraya da gittim akşam ama yani çok bir şey yok. Yürüyüş bölgesi falan var, marinası var. Hani buranın farklı bir kısmı. Çok öyle farklılık göremiyorsunuz. Böyle bambaşka bir coğrafya kurmuşlar. Burada ilginç bir yer daha var. Demişler ki bizim her yerde evet kıyımız var, şehrimiz var, paramız da var. Ama tam anlamıyla deniz keyfi yapabileceğimiz yerimiz yok. Çünkü kurduğumuz evler ve villalar ya da kompleksler denize sıfır değil. Hepsi şehrin ortasında. Suudi Arabistan sınırına 2004 yılında Al Kiran adında bir kompleks kuruyorlar. Bu kurdukları yer aslında denizin kanallarla açılıp yapılmış bir yapay tatil merkezi. Aslında insanların amaçları denize sıfır villalar, yaşam alanları yapmak. Hatta Körfez ülkeleri içerisinde denize bu şekli veren ilk ülke de Kuveyt'miş. Sonra akabinde hepimiz Dubai'deki adaları biliyoruz ama onlar denizin ortasına yapılan yapay adalar. Bu kıyının kazılarak, oyularak yapıldığı ve kıvrım vererek de daha çok yapıyı oturtmak için, konumlandırmak için kullandıkları bir sistemin ilk uygulandığı yermiş. Sonra bunu devam ettirmemişler çünkü turizm istemiyorlar. Turizm isteseler zaten şu an Dubai veya Katar gibi birçok ülkeyle yarışırlardı. Öyle ki az önce arkadaşların da dediği gibi ülkeye yani girmek bile çok sıkıntı. O yüzden dertleri bu şeriatla yönetilen ülkenin liderleriyle ve aynı ailelerle devam eden geleneklerine bağlı kalarak modern bir çağa uygun bir şekilde ekonomiyle beraber ülke kurmak. Ama şeriatla beraber. Şimdi çok güzel bir akşamüstü oldu. Birazdan gün batımını izlemeye yukarıya çıkacağım. Sahilde insanların akşamüstü keyiflerini izliyorum. Fethiye'den de şu Servet'in barlarından vardı. Hatırlıyorsunuz Irak'tan beri. Hatta Singapur'da, Bali'de de göstermiştim size. Yanıma taşıyorum bu barları. Bizim Fethiye'mizin markası. Bizim oranın ürünlerinden çok güzel şeyler yapıyorlar. Fethiye tayininden, lokumundan, balından ne ararsanız var. Bu da barları. Böyle bu barlardan alıyorsunuz. Vegan. Bozulmuyor da kolay kolay. Çantanıza atıyorsunuz. Enerjiniz düştüğünde böyle bir yerlerde neredeyseniz atıp yolunuza devam ediyorsunuz. Bu yer fıstıklısı ama bunun bir dünya farklı tatlı olanları var. Çam fıstıklısına kadar var. Bunu açıp yiyeyim. Şöyle bir ortamda. Hatta artık hem web sitelerini alabilirsiniz hem de tabii Fethiye, Göcek'e giderseniz mağazalarına uğrarsınız ama hem de online platformlarla alabiliyorsunuz ama artık birçok fiziki marketlerde de göreceksiniz Servet'in ürünlerini. Fethiye'mizin gururudur. Ben de seve seve reklamlarını yapıyorum. Hava o kadar güzel ki şu anda. İyi ki buraya yazın gelmemişim. Bak böyle bir şey. Yalnız çok iyi. Vallahi gönül rahatlığıyla reklamını yaptım. Hiç şüphem bile yok. Detayları açıklamaya bırakırım. Servet'ten alırsınız. Ben şimdi enerji alıp kuleye çıkıp manzara edeceğim. Kuleye yaklaştıkça daha büyük olduğunu anlıyorsunuz. 180 metreye kadar çıkabiliyorsunuz. Şunlar hep Amerikan markaları değil mi ya? Son zamanlarda var o kadar çok İngiliz ve Amerikan markasını gördüğüm nadir ülkelerden bir tanesi diyeceğim artık. Yani her sokakta Starbucks var mesela ya da McDonald's var. Gidelim. Şimdi kuleye çıkacağız. Oradan bir artık sonunda bir Kuveyt manzarasını tepeden görelim. Burayı öyle bir pazarlamışlar ki yani şuradan bir drone uçurmuşlar. Şehri tepeden çekmişler. Sanırsınız ki burası bir çöl değil, yemyeşil bir coğrafya. En yeşil, en iyi pazarladıkları noktası da işte tam buradan çekilen fotoğrafları. O bütün Kuveyt reklamlarının yapıldığı o lüksü, o güzel bir kenti, yerleşimi görebileceğiniz, PR'ını yaptıkları, pazarlamasını yaptıkları, tam çekilen bütün fotoğrafların, videoların olduğu yer şurası işte. Bakalım dedikleri kadar var mıymış? İnsan uzaktan büyüklüğünü anlamıyor ama yanına geldiğiniz zaman ne kadar devasa bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Zamanında bunların içerisinde işte hep suları biriktiriyorlarmış, depo olarak kullanmışlar. Şu bina da dönüyormuş. Bar ve restoran ve kafe kısmı orasıymış. Şimdi oraya doğru çıkalım. Giriş şuradan olsa gerek. Girişte online bir bilet aldırıyorlar. 3 Kuveyt dinarı veriyorsun. Şimdi online aldım biletimi. Girişe doğru gidiyorum. Ya hala alışamadığım şey şu. 3 diyorsun. Sonra kredi kartıma bakıyorum 10 dolar çekmiş. Düşünsene 3 Kuveyt dinarı yaklaşık 9.75 dolar yapıyor ya. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. Normalde hem tam tersi olur. Çıkalım bakalım. Verdik 10 dolarımızı. Hep bir şeyler var. Hi, you need a ticket? Is it meter or? Yes, sir. By meters. By meters. Ve 120 metreye geldik.
Böyle ilk bir kata indiriyorlar sizi ama burası dönmüyordu. Evet, dönen kısmı bir üst katta. Şu şekilde bakın bildiğiniz şu an hareket ediyoruz. Şöyle de anlayabilirsiniz bak. Kamerayı buraya bıraktım. Bak ben gidiyorum şu anda. Gidiyor muyum ya? Çok yavaş ama hissetmiyorsun. Birazdan kameradan çıkacağım. Etrafını komple cam yapmışlar. Dışarıdan dekoratif böyle mavi ve yeşili görüyorsun ama içinden bunu sana hissettirmiyorlar. Ve dikkatimi çeken Dubai'deki kadar böyle camlar temiz değil bakın. Hep bir toz var burada. Şöyle yukarıdan da yüksekliğimizi bu şekilde görebiliyoruz. Burası da kafe kısmıymış. Şöyle kahvenizi alıp abur cubur ne varsa manzaraya karşı keyif yapabiliyor musunuz? Aşağıda diğer tarafta plaj kısmında da bir aqua park görüyorsunuz ama burası da şu an atıl görünüyor. Baksana bomboş. Kimseler yok. Vallahi bak bizde yalan yok. Size bir şey itiraf edeyim. Hayatta etmez. Çünkü camlardan bir şey göremiyorsun. Pis camlar, dışarıdaki o netlik görünmüyor. Gün batımını zaten şu an göremeyeceğiz. Çünkü inanılmaz bir havada toz var. O yüzden birazdan kaybolacak. Niye verdim ben şimdi $10? Sırf siz izleyin diye. Yazın yorumlara değer mi değmez mi? Ama bir daha gelsem asla çıkmam. Çocukluğumuzdan beri bize hep Arap ülkeleriyle ilgili orada petrol sudan ucuzmuş derlerdi değil mi? Doğruymuş. Şu su petrolden daha ucuz. 0.50 verdim buna. Petrolse 0.10. Yani burada bir şişe su almak yerine 5 litre benzin alabilirsiniz. Bunu da dünyanın neresinde görürsün başka bilmiyorum. İlginçti. Günlerdir buradayım ama şu ana kadar dünyanın en büyük ikinci alışveriş merkezi dedikleri buraya kadar gelmişken herkesin gitmesi resmen zorunluymuş gibi olan Avaneus Mall'a gidiyoruz. Hadi gelin bakalım dedikleri kadar neredeyse bütün YouTuber'ın, blogger'ın gidip de görmeden asla Kuveyt'ten dönmedi dedikleri kadar var mıymış? Gidip yerinde bakalım. Ben şimdi taksi çağıracağım ama şu geçene bakın. Abi bu nasıl bir keyif ya? O kadar ilginç arabalar da görüyorsun ki keyifleri için. Paranın çokluğundan. Uygulamamız bu. Onların Uber'i, Karim diye. Aynı mantıkla çalışıyor. 3 ödeyeceğim yaklaşık olarak direkt kartından çekmiş. Yani $10 falan götürecek ama biraz mesafe var. Dedikleri kadar var mı? Sizlere göstereceğim. Bu önceki bölümlerde de anlatmıştım. Karim uygulaması neredeyse bütün buradaki körfez ülkelerinde aynı şekilde geçerli oluyor. Tabi Dubai'de biraz daha farklı ve fazla uygulama var ama burada sadece Karim çalışıyordu. Aklınızda bulunsun. Şimdi arabamı bekliyorum. Böyle güzel bir gün batımı izleyerek yolculuğumuzu yapalım. Eyvallah. Hay. Allah. Selam. O kadar kötü sürüyorlar ki bak o kadar kötüler ki bunu gelmeden önce birkaç kişide de görmüştüm. Haklılarmış. Sağa sola bakma yok. Frenler çok kötü. Yemin ederim var ya inanılmaz geriliyorum şu an. Dakikalardır yollardayız. Artık böyle tek katlı evler, daha küçük binalar olmaya başladı. O şehir merkezindeki, finans merkezindeki gökdelenler gitti. Ama burada da bambaşka bir hayat vermiş. Her yerde trafik var. Zorla gidiyoruz. O kadar trafik vardı ki dedim taksiciye beni indir ben yürürüm. Yolun karşısında beni indirdi. Böyle küre gibi bir şeye benzeyen alışveriş merkezinin girişine altınımsı ihtişamlı bir şey koymuşlar. Bakalım girişi neredeymiş. Geldik. O kadar çok kilit oldu ki yani bir ara artık nefret ettim trafikten. Allah trafikte kalıp orada yaşamak zorunda olan insanlara hele ki İstanbul'da yardımcıları olsun. İnsanın sabrı kalmıyor. Çok hak veriyorum insanların gergin olmasına. Bir de iş çıkışı düşünsen açsın, yorgunsun. Şöyle bir empati yaptın. Ömürden var ya kayıp başka hiçbir şey değil trafikte olmak hiç. Bakalım gerçekten dedikleri kadar varmış. Bu sadece küçücük bir girişiydi. Hadi canım. Ya bir şey diyeceğim.
Bu alışveriş merkezi ise diğer gördüklerimiz neydi? Şehir kurmuşlar, öyle yazıyordu. Amaçları dışarısı çok sıcak olduğu için 1,2 milyon metrekarelik bir alışveriş merkezi değil, bir şehir kurmak. Ve yaklaşık olarak burası 150 futbol sahasından daha büyük. Ve bunu turizm için yapmıyorlar. Kendi halkı rahat rahat serin serin alışveriş yapsın. Aynı zamanda da burada böyle keyif yapsın. Şehri kapalı bir bölgenin o sıcak zamanlarında dolaşsın diye yapıyorlar. Bak ben şu altın tavanlı yerden girdim. Böyle bildiğim kadarıyla 4 kilometre uzunluğunda bir hat aslında. İçerisinde bir alan kurmuşlar. O yüzden yürüyüş yapmak için falan parkurları varmış. Şu mavi ışığa doğru gidiyorum. Bakalım oralardan ne çarşılar, ne pazarlar, ne dükkanlar çıkacak. Bak o kadar büyük ki şöyle içeride hangi bölgeye nasıl gideceğinizi yön tabelalarıyla anlatıyorlarmış. Şu tarafta sinema varmış, sol tarafta forum varmış. Bu arada burası bak ekranda nasıl görünüyor arkadaşlar bilmiyorum ama yani resmen içinde gibisin ve çok yüksek. İnanılmaz bir ihtişamla yapmışlar. Dedikleri kadar varmış gerçekten de. Bakın burası daha hani girişin birazcık ilerisinde bir alan. Ya bu nasıl bir alışveriş merkezi? Şuna bak. Şehir kurmuşlar gerçekten. Ağzım açık geziyorum. Hani ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama harbi başka bir dünya yapmışlar. Helal olsun. Yani bütün Kuveyt de burada tıklım tıklım baksana. Benim gittiğim hiçbir yerde bu kadar insan yoktu. Meğer herkes buraya geliyormuş. Bu kısmı da böyle mavilerle ışıklandırılmış böyle şatafatlı bir cadde, bölge, buluşma alanı yapmışlar. Şu anda soğuk dedikleri yani çarşı anlamına, pazar anlamına gelen kısmı geziyorum. İçeriye bildiğiniz yapay bir köy kurmuşlar resmen. Böyle sokakların içinden dolaşa dolaşa o Arap mimarisiyle bezenmiş bir mahalleyi görüyorsunuz aslında. Ve o kadar soğuk ki içerisi. Yani bu soğukluğu nasıl sağladınız bu kadar? Tüylerim diken diken oldu resmen, buz gibi. Acıktım da bir yerde yemek yemek istiyorum artık. Bak burada şöyle bir Emirgan süt iş gördüm gelmişken kebap falan yiyeceğim. Şöyle simitlerini falan da gördüm dedim özlemişim. Bizden bir şeyler olsun. Hadi bakalım. İçerisi de çok şık, çok güzel kokuyor. Abi bizim oradan tatlılar. Merhaba abi. Türkiye'den mi bunlar? Türkiye'den gelme değil mi? Burada mı yapıyorsunuz? Çok güzel görünüyor. Ya geçen Irak'ta yedim çok kötüydü. Ama bunun şeklinden güzel olduğu belli. Biz size ikram ederiz. Eyvallah. Tadına bakarsın. Sen neredesin Murat abi? Ben Ağrı. Ağrı. Evet. Kaç yıl oldu 10 geleli? senedir ben buradayım. Nasıl keyifler? Allah'a şükürler olsun. Yolunda. Gurbet hayatı. Mutlu musun burada? Mutluyuz. Mutlu olmasa da 10 sene burada durmak. 10 sene değil mi? Evet. Bayağı uzun ya, eyvallah. Alıştık biraz. İstanbul'un yoğun trafiklerinden dolayı artık buraya gelmem biraz iyi oldu. Burada en çok sevdiğin şey ne? Yatmak herhalde abi. Ya, Yatmak. Müdürümüzün dediği gibi yatmak. kafa rahat yatmasın. Kafa rahat. Değil mi? Biraz daha kafamız öyle. Güvenli. Sakin. Güven konusunda süper. Değil mi? Ön olarak çok iyi yani ben 10 senedir buradayım. Bir kere böyle kapkaç olsun duymadım. Yani bir sarkıntılık olsun görmedim. Hani çünkü burada yasalar biraz ağır. Hani şeriatla yönetildiği için mesela siz işte para çalarsanız ne bileyim işte sarkıntılık ederseniz cezası çok ağır. Hatta şu an son zamanlarda trafikte diyelim kavga oluyor. Türkiye'de oluyor. Yine Evet, kavga ediyorlar. evet. Eğer öyle bir olay olursa benim senle ben kavga ettik. Ya sen haklısın ben haksızım. İkimiz de aynı anda deport ediyorlar. Öyle mi? Yani bence daha iyi. İnsanlar korktuğu için kanunu... İstersen kavga et. İstersen kavga et Evet, ama diyor. yani sonu yok. O yüzden çok iyi yani. Size mutluluklar abi burada. Eyvallah. Var mı Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şeyler? Selamlar. Sizi çok görmekten çok mutlu oldum. Eyvallah. Eksik olmayın. Sağ ol. Sağ ol abi. Gerekli ailelerimize hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam. Eyvallah. Buyurun işte ne zaman gelirseniz buyurun. Yani takipçiniz gelirse bizden %20 Süt- indirim, çay kahve. Süt işe gelirseniz benim takipçim olduğunu söyleyin %25 indirim yapacaklar. Ah, 25 indirim tatlılar da bizden. Tatlılar, Murat Şef. çaylar bizden. çay versin. Eyvallah. Bekleriz Eyvallah abi. hepinizi. Sağ ol.
Yıllardır dünyayı gezerim. Kaç sene oldu? 15-16 sene oldu. Ve dünyanın en iyi mutfaklarından birine sahip olduğumuzu ama bir şekilde markalaşamadığımızı, insanların bize sadece dönerden ve dönercilerden ibaret sandığını söylerdim. Allah'a şükür son yıllarda artık gittiğim yerlerde Türk markalarının daha kurumsal kimlikle restoranlar açtığını görüyorum. Burayı rastgele hiç plan yapmadan denk geldim. Hatta yanından geçerken tezgahı falan güzelliği dikkatimi çekti. Bir baktım Emirgan süt şiş yazıyor. Direkt tamamen rastlantı oldu. O yüzden tertemiz, pırıl pırıl çok güzel bir restoran yapmışlar. Alışveriş merkezinde gayet merkezi noktasında. Gelmişken kaç gündür yollardayım. Bizden bir şeyler yemek istedim aslında. Karnım çok acıktı. Bakalım inşallah güzel bir yemek yiyeceğim. Ay o kadar özlemişim ki böyle salatadır. Şöyle of sıcacık ekmektir. İnsan her şeye rağmen böyle şeyleri yurt dışındayken, gurbetteyken özlüyor. Yaşayanlar ne demek istediğimi biliyorlardır. Çok güzel. İçeride fırın görmüştüm. Dedim abi be sen bana bir lahmacun yapar mısın? Çok canım çekmişti. Şimdi lahmacun yiyoruz Kuveyt'te. Ya bir Kuveyt'in hani mutfağı standart Arap mutfağı. O yüzden dün de yemiştim pilavlı milavlı etli bir şeyler. O yüzden bugün böyle bizden bir şeyler yemek istedim. Bildiğin kömür ateşinde resmen lahmacun yiyorum. Kocaman bir kebap geldi arkadaşlar. Yani ben bunu tek başıma bitiremem. Ustama hatta sordum dedim bu çok fazla. Burada kuralmış. Gramajları bile devlet hazırlıyormuş. Onlar karar veriyormuş. Böyle bir kebap söyledim. Afiyet olsun bana. Şu an var ya günümün bütün yorgunluğu geçti. Şuna bakar mısınız? Yani o kadar güzel görünüyor ki birinin bunu tadıp sizlere anlatması lazım. Hakkınızı helal edin. Sonuçta benim de işim bu yani. Zorluklarının yanında böyle güzelliklerine keyfini sürmeliyiz. Çok iyi. Şu an şu güzelliği anlatabileceğim bir sıfat bilmiyorum. Çok beğendim. Çocukluğuma döndüm resmen. Hayallere daldırdı. Bu da çok güzel. Sonradan geldi. Müthiş. Mis gibi çay da var. Şöyle. Daha ne olsun? O da dondurma mı abi? Orijinal kaymak. Kaymak. Yes. Dondurma. Şurada girişte yapıyorlarmış. Kuveyt'teki en güzel günüm. Ben meğer açmışım ya diyorum niye bu kadar gerginim enerjim yok. Şekerim düşmeye başlayınca fark ettim. Karnım doydu, sırtım pek şimdi artık tam anlamıyla gezeriz. Çok güzel insanlardı, çalışanlar da burada gayet çok mutlulardı. Hepsine selam olsun. Merhaba, iyiyim siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, eyvallah, eyvallah. Çok az Türk gördüm şu ana kadar Kuveyt'te. Çünkü herkes Katar'a ya da Dubai'ye çalışmaya gidiyor. Türkler burayı çok tercih etmiyor. Ama gördüğüm Türklerin de çoğu hep buradaydı. Merkezde çok görememiştim. Ve yaşayanlardan da duydunuz. Mental bir rahatlık, vergi olmadığı için kazandığım paranın karşılığı ve aynı zamanda özellikle alım gücü ve adalet konusunda özellikle bu işte abinin verdiği örnek gramajına kadar karışıyorlarmış. Yani sen benim halkıma bu fiyattan et satacaksan, kebap satacaksan bu gramaj olmalı diyormuş. Devlet bunun bile düzenlemesini yapıyormuş. Helal olsun. O yüzden burada yaşayanlar da gayet gördüğünüz gibi bu adalet konusunda mutlular şu an için. Burada bir Kolombiya mağazası var. Türkiye'ye nazaran fiyatları çok uygunmuş. Şimdi ona gitmeye çalışıyorum. O kadar büyük ki yani git bitmiyor. Dakikalardır yürüyorum resmen. Bakalım fiyat ne kadar fark ediyor. Bir sürü blogger ve influencer da bunu yazmış. Türkiye'de özellikle gittiğinizde alacağınız ilk şey Kolombiya ürünleri olsun diye. Bulunca paylaşmaya başlayacağım. Ama şu ana kadar ülkede gördüğüm en kalabalık yer. Şuraya bakın. Vay be bu kadar insan var mıymış burada dedim. Bak şimdi şöyle bir mağazaya geldim. Bu soracaksınız siz sormadan göstereyim. iPhone 17 Pro Max fiyatı görünüyor mu? 579.9. Yani bu iPhone 17 Pro Max'in 1 TB'ı 80.000 TL'ye geliyor. Türkiye'de de 140.000 TL'ye falan. Hani kaydettirmeyeceksen bu kadar fark var her ülkede olduğu gibi. Ama kaydettireceksen çok da bir farkı olmuyor. Ne yazık ki böyle bir durum var. Dünyanın birçok ülkesinde iPhone bizden çok ucuz. Herhalde en pahalı bizde. Burada da aynı şey geçerli. Şimdi burada mesela çok kampanyalar da oluyormuş. PlayStation 5'ler falan da çok uygun fiyatları. Türkiye'de 30.000 TL falan. Burada da 20.000'e falan denk geliyor yaklaşık olarak. Karar sizin. Bir şekilde yolum yine teknolojiye çıktı Kolombiya'yı ararken. O yüzden gelmişken göstereyim dedim. Asıl ben şimdi Kolombiya'daki fiyatları merak ediyorum. Bakalım bunun için Kuveyt'e gelmeye değer mi?
Türklerin akın akın Kuveyt'e gelmek için en büyük bahaneleri Kolombiya'ya geldik. Kesinlikle reklam değil. Bir sürü insan önerdiği için geliyorum. Merak ettim harbi bu kadar fark edecek mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar şu mont bu kadar ucuz olamaz ya. Bir dakika. Bundan emin olmam lazım. 50 dolar falan ya bu mont. İmkansız bu. Ya o kadar da değilmiş diyeceğim ama gerçi polar ya bu da. Bak şu polar içindeki şu kısmıymış. Yaklaşık olarak o da 50 küsür dolara geliyor. Bak şu polar Kolombiya'nın. Dur bir dakika biraz bakayım anlayayım ondan sonra paylaşacağım sizinle. Şu mesela 9.9 Kuveyt dinarı. Yani 35 dolar. İşte 1500 TL'ye falan Kolombiya'nın şu montu, ceketi nasıl olabiliyor? Bedava. Baksana şu fıstık gibi kazaklar mı diyeyim ne diyeyim artık. Bu da 50 dolara falan geliyor. Şu da mesela şu tişört 20 dolar civarında Kolombiya'nın orijinal mağazasında. Söyleyeceklerim bu kadar. Yorumu siz yapın. Gerçekten bazı ürünler çok ucuz. Dedikleri kadar varmış yani. Ya bak kapitalizm böyle bir şey işte. Hiç böyle kıyafet konusunda gidip alışveriş yapmayan bana bile gittirttiler 4 tane bir şeyler aldırttılar. Gerçekten hani Türkiye'deki fiyatlarına göre baktığımda yarısından bile daha uygun. Aklınızda bulunsun. Burada bu dedikleri kadar fark ediyormuş. Nasıl oluyor bilmiyorum ama tamamen orijinal olduğunu dokunduğunda hissediyorsun pamuğundan, üzerine oturmasından. İçeride ayıp olmasın diye her şeyi çekmedim. Eğer bir gün Kuveyt'e gelirseniz harbiden Kolombiya'ya uğrayın. Hani para verseler bana reklamlarını bu kadar iyi yapamazdım. Bizzat çünkü kendimi şaşırarak aldım. Sizlere de öneririm. Şimdi bir kahve içerim. Yavaştan da buradan artık ayrılırım. 1100 tane mağaza varmış. Hangi birini gezeceksin? Zaten Kuveyt demek böyle alışveriş merkezleri ve çöl hayatı demek yani. Başka gerçekten yapacak bir sosyal hayat yok. Ve hanımlar beyler, dananın kuyruğunun koptuğu caddeye geldim. Hazır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Burası da en lüks mağazaların olduğu, Louis Vuitton'lar, Dior'lar, Fendi'ler hepsinin olduğu, bunu nasıl yaptınız? Lüksün, ihtişamın son noktası bölgesi işte. Burası bir alışveriş merkezi ve şuradaki bir çanta muhtemelen birkaç bin dolardan başlayıp 10 bin, 20 bin, 30 bin dolarlara, 50 bin dolarlara kadar çıktığı söyleniyor. Ama iç dizaynı gerçekten şahane. Size çok yer gösterdim dünyada ama böyle bir şeyi, bu lüksün, altın ihtişamının yüzüme vurduğu çok az yer gördüm. İnanılmaz bir yer yapmışlar. Harbi yani canlısını görseniz bana hak verirsiniz. Bu herhalde gördüklerimde son nokta oldu artık. Yani bir alışveriş merkezinde bu kadar şaşıracağımı ben de hiç tahmin etmezdim. Gerçekten ülkenin içerisindeki birçok gezilecek yerden daha iyi alışveriş merkezi yapmışlar. Çıldırtır ya, çılgın ya. Yani şu otel geziyorum sanki yani. Ve hiçbir markayı neredeyse şurada tanımıyorum. O yüzden sadece ağzım açık bir şekilde o şaşayı izliyorum. Böyle bir yerde şu arabayı da buraya böyle koymuşlar. Golf arabası gibi bir araba. Kesin bu da çok bir manası olan ya da özel seri bir şey çıkar. Şaşırmam. Birazcık da böyle ağaçlar koymuşlar. O doğa havasını da katmak için. Ama şu siyahların, beyazların, kahverengilerin uyumu ve o zenginliği yüzünüze yansıtmaları benim için burayı görmemde yeterli bir detay oldu. Çıkalım. Psikolojimiz bozulmasın. Boş ver. Böyle yerlere ben kendimi hiç ait hissetmiyorum. Çünkü ben böyle bir adam değilim yani. Gidip de bir çantaya çok zengin olsam verir miydim? Kesin verirdim. Bunu diyenlerin çoğu zaten parası olmadığı için hayatta vermem diyenler. Verirdik abi. İnsanın doğasında ihtiyaçlar hiyerarşisinde sonsuz bir merak ve ödül arzusu var. O yüzden çok paranız olsa siz de verirdiniz. %99 buna eminim. İddia edenler yazsın yorumlara. İnsanın varoluşu böyle zaten. Sürekli daha çok istemek, sürekli şımartılmak. O yüzden bu markalar var. Yıllar önce Paris'te Çinlilerin ve Arapların Louis Vuitton'un önünde sıraya girdiğini görmüştüm. 10 küsür sene önce. Demiştim ki gelecek bunların elinde olacak. Para onlarda değil çünkü belli her şey. Ve bugün dünyanın her şeyini onlar yönetiyor. Düşünsenize en büyük parayı onlar yönetiyorlar. Mesela Avrupa geride kaldı. Yani Avrupa'da insanların alım gücü eskisi gibi değil ya da eskisi kadar hayal ettiğimiz kadar iş yapılabilecek muhteşem bir kıta değil bence Avrupa.
O yüzden Dubai'ye kaydırdılar. Fabrikaları, üretimi de Çin'e kaydırdılar. Doğuda çok büyük kentler kurdular. Ve o hayal ettiğimiz batı zenginliği bence artık doğuya ve Orta Doğu'ya kaydı. Bu parayı da bu insanlar yönetti. Bu insanların aileleri ve devletleri yönetti. İşte bu markaların da burada bu kadar yoğun olmasının sebebi bu. Başka bir şey değil. Bu videonun da konusu bu olsun. Şimdi böyle bir kısmına geldim. Şu tavanın nasıl yapıldığı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ama hayatınız boyunca kaç yerde böyle bir yandan yürüyen merdiven gördünüz? Evet, bu bir yürüyen merdiven ve düz değil. Yandan gidiyor şöyle, şu şekilde. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Çıkıyorum bakalım. İşte tepeden sadece küçük bir kısmı böyle görünüyordu. Şu yürüyen merdivenleri de hep beraber ilk defa tecrübe etmiş olduk. Yamuk bir şekilde giden. Ben burada şeyi düşündüm. Hani bir laf var ya, zengine ölmek zor gelir diye. Ölesi gelmezmiş. Gerçekten hani bu dünyayı bırakıp gitmek nasıl bir şey? Bu kadar zenginken çok ilginç bir tecrübe olsa gerek. Garibana ölmek kolay abi. Mesela şeyleri ne yapmışlar Hintlileri? Reenkarnasyon olayı var değil mi? Bir sonrakinde zenginsin demiş. Bir sonrakinde üst kasttan doğarsın deyip hep bir hayal vermişler. Zengin öyle mi? Zengin zaten en tepede yaşamış oluyor. Bir sonraki ne olacak deyip ikilemde kalabilir mesela. Burada böyle düşüncelere dağıldım. Yani burada benim psikolojimi bozdu. Bak yemin ederim sen de burada olsan, gezsen sen de aynı şeyi hissedersin. O yüzden deniz kaçar. Ben şurada efendi gibi bir düzgün kafe bulayım diyorum da burada düzgün kafe yok. Hepsi çok lüks. Çay içsem içine acaba altın mı koyacaklar onu merak ediyorum. Gerçekten artık yeter ya. Bunu 2007'de nasıl yaptınız? Burada bahçe kısmıymış. Yine böyle şatafatlı bir yerdeyiz. Daha çok bitkiler falan dikmişler. İsmine de The Garden demişler. Burası da buz gibi bu arada. Bahçe dediklerine bakmayın. Sizlere sabah 10'dan beri yaklaşık olarak 10 saat olmuş bu ülkeyi anlatıyorum. Ve elimdeki paralarını görüyorsunuz. 5 Kuveyt dinarını diyerek güne başlamıştım. İşte başladığım o paranın hikayesinin bittiği yer aslında burası. Dünyanın en değerli parasını yapmak çok başarılı bir şey gibi ilk başta görünmemiş olabilir. Ama bunu belirli idealler çerçevesinde yönetip ülkenin sosyal hayatına, gelir adaletine ve yönetimine dahil ettiğiniz zaman böyle manyak şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bunun benzerlerini dünyada birçok yerde görebilirsiniz. Çok lüks yerler görebilirsin. Ama halk nasıl yaşıyor ona bakmak lazım. Tabii ki ben size bugün bunları anlatırken ülkenin sadece en parlak taraflarını anlatmadım. Ya bana sorsan ki Deniz burada yaşamak ister misin? Asla yaşamak istemem. Her şey para değil. Ama en azından kötülerin yanında olduğu bir ülkede, bölgede iyi olmayı başarmışlar. Ya kusura bakmayın kahve geldi. Şu 1.3 Kuveyt dinarı ya. Şu parayla 5 ile 4 tane kahve alabiliyorum ki bunların bir de 20'si var. En büyük para birimi düşünün yani 16 tane böyle kahve alabiliyorsunuz. Paranın o kadar büyük alım gücü var. Mesela İran'a bakın, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın ki bence Ürdün'e bile bakın yani yukarıda. Suudi Arabistan'ı zaten biliyorsun. O yüzden yine de her şeye rağmen bu dengeyi kurmayı başarmışlar ve insanlarını da eğitmişler. Burada tanıştığım birçok insan Kuveytli insanların iyi olduğunu, saygılı olduklarını ve eğitimli olduklarını söylüyorlar. Ve ben de şu ana kadar gittiğim birçok yerde onlar yerel kıyafetlerini girip mesela restoranda sıraya giriyorsun gayet kibarlar ve nazikler. O diğer düşündüğümüz birçok katı ya da kibar olmayan Arap ülkeleri gibi değil. Benim hislerim, gözlemlerim ve 4 günlük tecrübelerim bu yöndeydi. Kahvemi içerken buna da değinmek istedim. Yani insan buraları gezerken şunu düşünüyor. Ya diyorum benim ülkemde neler var neler. Yeraltı, yerüstü, havası ne kadar güzelliklerimiz var. Ve keşke aynı gelir adaletini, keşke böyle buradaki birçok imkanların ya yarısı bizde olsa diye üzülerek kahvemi içiyorum. Yorumu siz yaparsınız. Ya bak şimdi çekmekte de zorlanıyorum da deneyeceğim şansımı. Allah aşkına dünyanın kaç ülkesinde bunu görebilirsiniz? Bak göstereceğim. Böyle bir alan kurmuşlar. Şurada bir altın var adamın sağında. Şu altın. Is it real? Yes. Real gold. Is it the price? It's almost like 1.6 million dollars, right? Right. Is it for sale? It's for sale. I will think about it, okay? You can buy it direct from the application also. Okay, I will let you know. But do you have application as well? If I buy, Yeah. if I want, I can buy it online. Yeah. Or you can come to the branch to buy it from the branch. Is it the branch? The name of the company? We are Dar Sabak. Şu Dar
Al Sabak. Okay, this is the first time I touch this kind of gold. Is it like a kilo or 10 kilo? It's 12 kilo, 12.5 kilo. 12 kilo. Yes, this central bank's bullions. Oh, this is the first time I touch it. Thanks man. Thank you. Thank you. Gerçekten hayatımda 12 kiloluk bir altına dokundum. Güvenlik geldi hemen. Gördünüz mü? Arkadan beni izliyordu. Küçücük görünüyor ya. Ben onu 1 kilo sanıyorum. Dokunduğunuz zaman anlıyorsunuz. Meğer külçe altın böyle bir şeymiş. Gördüğümüz yok ki, ilk defa gördüm. Vay be. 1.6 milyon dolar da o. İnanılmaz. Altın sokağın ortasında gibi resmen. Yani bırak herkes gelip fotoğraf çektiriyor. İlginç. Yani gerçekten Kuveyt'te en çok burayı beğendim. En renkli burasıydı. En kalabalık burasıydı. Başka da neredeyse turistik hiçbir şey yok. Dedikleri doğruymuş. O yüzden buradan şimdi artık çıkıyorum. Bayağı da yoruldum. Saatlerdir çekim yapıyorum. Güzel tecrübeler oldu her şeye rağmen. Gelmişken görmüş olduk. Sizler de görmüş oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Ve odama yine geri döndüm. Aslında ben birazcık da marketleri falan da gezmiştim. Gerçekten de fiyatlara birazcık böyle satın alma gücünden baktığımda çok uygun geldi. Hatta bazı suların fiyatlarının 0.05 olduğunu falan gördüm. İnanamadım. Gerçekten böyle süpermarketlerde bu coğrafyadaki çalışan insanların alım gücüne şöyle bir göz attığımda şaşırdım. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Elimden geldikçe sizlere Kuveyt'i bu 3 farklı bölümde anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Yaptığım bütün araştırmalar, burada tanıştığım insanlar ya da gözlemlerime dayanarak bu yorumlarımı yaptım. Yarın 4. günüm olacak. Yani Kuveyt'te 4 gün kalınmaz tabii ki. Ben birazcık yayarak gezdim ve bir yandan da videolar çektiğimiz için çok zaman alıyor. Yani sizlerin bu kısacık sürede izlediğiniz video, bizim kurguyu falan geçtim çekmem bile benim yaklaşık olarak 10 saatimi aldı. O yüzden güzel yorumlarınızı ve beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim. Ama benim gözlemlerime göre devlet burada halkını düşünüyor. Kısmen şeriatla yönetiliyorlar ve gerçekten insanların burada devletle bütünleştiği bir sistemi kurgulamışlar. Bu kadar zenginlik başka bir ülkede olsaydı nasıl yönetirlerdi bilmiyorum ama bu Körfez ülkelerinin çoğunda görebildiğimiz o devletin halkıyla beraber gelir paylaşımını yaptığı bu zenginliği takdire şayan. O yüzden umarım sizlere de güzel bir şekilde burayı anlatmışımdır. Bence burası da yine söylüyorum gerçekten gezmek için değil, yaşamak, para kazanmak özellikle. Belli bir yerden sonra para biriktirip dönebilirsiniz. Vergi olmadığı için iyi bir para kazanılabiliyor çünkü burada. Kafanızın da rahat olacağı bir yer arıyorsanız, güvenlik de arıyorsanız iyiydi ama eğlencedir, gece hayatıdır, biraz daha özgürlüktür, işte rahat giyinmeyi seviyorsunuzdur vesaire, bunları burada aramayacaksınız. Baştan biliyor olun. Bu konuda sanki Dubai çok daha rahat gibi geliyor bana. Bir sonraki ülkemi tahmin edenler yorumlara yazın bakalım. Acaba nereden, hangi kıtadan ya da hangi ülkeden çıkacağım? Sonraki bölümlerde sizler de göreceksiniz. Ben yine dünya turlarımın hepsinde yaptığım gibi gittiğim coğrafyaları anlayıp sizlere aktarıp paylaşmaya devam edeceğim. Sizlere de dünyayı bilme, gezi rehberi konusunda, gideceğiniz yer hakkında bir fikir edinme konusunda desteğim olduysa ne mutlu bana. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Çok seviyorum. Hala enerjim bitmedi. Enerjim bitene, heyecanım azalana kadar da bu yolculuğu ve yollarda olmayı ve aynı zamanda tecrübelerimi sizlerle paylaşmayı eksik etmek istemiyorum. İnşallah hepimizin bolca gezeceği, gerçekten refah içinde yaşayacağı, darısının da başımıza olsun diyeceğimiz detayları görüp ülkemizde uygulayabileceğimiz bir hayatımız olur. Ben bu kadar yapabildim. Daha güzeli, daha iyisi, daha fazlası sizlerin olsun. Hani niyetin ve fikrin, kalbinden geçen neyse Allah sana 1000 katını versin derler ya, işte aynen öyle düşünüyorum sizler için de. O yüzden şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde dünyanın herhangi bir yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.